Biliyorsunuz Arnavutluk resmi olarak ateist olan ülkelerden biri. Paylaştım, ağızları açık kaldı, çok şaşırdılar. Hani geleneksel bir İrlanda şarkısını coverlamış olmamız onları bayağı mutlu etti yani. Caddenin ortasında bisiklet ve skuterler için ayrılmış yol var dostlar. Evet dostlar, yeni maceradan herkese günaydın. Tiran'dayım bugün. Arnavutluğun başkenti, biliyorsunuz burası önemli bir başkent Balkanlarda ve bugün burayı anlamaya, burayı görmeye, burayı hissetmeye ayıracağız vaktimizi. Keyifli olacağını düşünüyorum. Dün gece geldim, karanlıktı, hani çok görme imkanım olmadı ama bizim Ankara'ya çok benziyor. Yolları, ağaçları vesaire. Bakalım ilerleyen dakikalarda başka özelliklerini de göreceğiz tabii ki. Başlayalım bakalım Tiran'a. Tiran yaklaşık 850 bin kişilik bir nüfusa sahip ve Arnavutluğun başkenti. Geniş caddeleri, büyük parkları olan Balkanlardaki önemli şehirlerden biri burası. Başkent olması sebebiyle birçok yönetim binasını, büyük meydanları, eğitim kurumlarını şehirde görebilmek mümkün. Burası tarihinde çok büyük sürprizler bulunduran bir kent. Böyle dostlar, şehrin ortasında güzel, bayağı da geniş bir park var. Bizde de parklar var ama bizimkiler çok küçük kalıyor bunların yanında. İnsanların yürüdüğü, çocukların oynadığı, havuzlu, fişkiyeli, mişkiyeli park var. Güzel yani, öyle yürürken birdenbire yeşili görüp insanın içi açılıyor diyebilirim yani. Tiran, birçok noktada bulunan büyük yeşil alanlarla doğadan uzaklaşmamış bir şehir. Bu parkın adı da Rinia Parkı'ymış dostlar. Şehir merkezinin ortasında mükemmel bir yeşil alan. Şehrin turistik bölgeleri birbirlerine yürüme mesafesinde. Küçük bir alanda birçok önemli noktayı gezebiliyorum. Tiran Kalesi 13. yüzyılda inşa edilmiş. ...1798 yılında kalenin mülkiyeti Tiran'ın önemli ailelerinden olan Toptani ailesine geçmiş. Ailenin ve belediyenin ortak bir projesiyle 2018 yılında kale bir turizm noktası haline gelmiş.
İçinde şehrin önemli restoranları, hediyelik eşya dükkanları ve kafeler mevcut. Şehirde mimari açıdan önemli eserler var. Başkent olması sebebiyle birçok bina yönetim birimlerine ait. Bankart 2 Müzesi İskender Bey Meydanı'na çok yakın. Şehirde bulunan sayısız yeraltı sığınaklarından biri olan bu yapı, şimdilerde Arnavutluk'taki komünist döneme ait birçok eserin sergilendiği bir müze. Tiran'ı anlamak için komünist dönemi ve bu dönemin lideri olan Enver Hoca'ya değinmeden hiçbir şey anlaşılmış olmaz. Enver Hoca 1908'de doğmuş ve 1944 yılından hayatını kaybettiği 1985'e kadar Arnavutluğun komünist lideri olmuş. Onu çok seven de var, sevmeyen de. Bankart 2'de komünist döneme ait birçok hikaye ve eşya görmek mümkün. Sığınaklarda bir nükleer savaştan gizlenmek için içinde oda bulunan odalar mevcut. Komünist rejime ait dinleme cihazlarının ve kameralarının şapka içlerinde, ceket düğmelerinde gizlenmiş olduğunu görüyorum. Hatta süpürge sapında bile. Tabii ki yetkililerin sığınaklarda özel odaları ve toplantı odaları da mevcut. O odalarda dinlenilen propaganda şarkıları da. Këngëtari Dimitër Dushi me këngën Mësuesi i parë të kompozuar nga Luan Zhegu me tekst të Tonin Miloti. Enver Hoca 41 yıllık iktidarı boyunca Arnavutluğun ilk demiryolu hattını inşa etti. Yetişkin okur-yazarlık oranını %5'ten %95'e çıkardı. Salgınları bitirdi. Ülkeye elektriğin gelmesini sağladı. Bağımsız tarıma öncülük etti ve 2. Dünya Savaşı sonrasında ülkeyi adeta yeniden kurdu. Bunun yanı sıra dini ve yurt dışına seyahati yasakladı. Özel mülkiyeti kaldırdı ve onun rejimi altında binlerce muhalif infaz edildi ya da zorunlu çalışma kamplarına hapsedildi. Sığınaklarda işkence odaları ve hücreler de unutulmadı tabii. Elimizde böyle bir tarih var. Evet dostlar, burada meşhur bankartlar var biliyorsunuz. Daha doğrusu Arnavutluk'ta ve Tiran'da genel anlamda yeraltı sığınakları var.
Ve bu sığınaklardan birini müze yapmışlar burada. İsmi de Bankart diye geçiyor. Komünist dönem 1991'de son buldu ve ülke serbest piyasa ekonomisine geçti. Evet dostlar, burada Tiran'da İskender Bey Meydanı'nda köşede bir tane cami göreceksiniz. Ethem Bey Camii. 1793 yılında inşa edilmiş bir cami bu. Meydanda hala kendini koruyan önemli yapılardan biri. Hala da kullanılıyor. Bir de bu Bankart'tan bahsedeyim size. Bankart 2'ye girdim ben. Bir tane daha varmış ama bu biraz şehrin dışında. Belirli bir dönemi ele alıyor Bankart 2. Yani böyle bir nükleer savaştan kaçmak için yapılmış olan bir sığınağı müzeye çevirmek güzel fikir. İçindeki materyaller de anlatımda bence başarılı. Şehrin böyle önemli noktalarının müzeye dönüştürülmesi bence o şehir için verimli turistik noktalar oluşturuyor. Ben sevdim. Güzel bir çalışma olmuş. Bir de her yerde biliyorsunuz Tiran'da sığınaklar var. Sığınaklar Enver Hoca zamanında çoğu inşa edilmiş. O dönemde yaşananlarla ilgili güzel bir müze Bankart 2. Tiran'a yolunuz düştüğünde mutlaka uğrayın derim. Şimdi İskender Bey Meydanı'ndayım. Hakikaten burası oldukça geniş. Büyük bir meydan. Karşımdaki bina opera binası. Şu sağ tarafta da az önce bahsettiğim cami bulunuyor. Caminin arkasında da bir saat kulesi var. Balkonuna çıkabiliyor insanlar. Oradan bir kuş bakışı manzara görme şansı var. Şu karşıda da meşhur İskender Bey heykeli. Tüm meydanı selamlayan güzel bir noktaya konumlandırılmış. Biliyorsunuz Arnavutluk resmi olarak ateist olan ülkelerden biri. Yani şu an değil tabii, geçmişte böyle bir kimlik edinmiş. Ateist sayısı günümüzde de oldukça çok bu şehirde. Tabii Müslüman da var, Hristiyan da var her şekilde ama ve Arnavutluk ülke olarak komünist dönemden kalan böyle bir kimliğe sahip. Bunun da altını çizmek önemli. Şu an tam heykelin yanına gidemiyoruz. Bir restorasyon çalışması var. Etrafını kapatmışlar ama heykel tüm görkemiyle yine burada duruyor. Şu tam karşıda gördüğünüz bina da Ulusal Tarih Müzesi aslında. Orada da görüldüğü üzere binanın etrafında bir restorasyon var. Orası da şu an kapalı ve oraya da giremeyeceğim. Evet, rahat. I know. Sorry. And how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Vallahi iki tane müzisyen çocukla karşılaştım. İrlandalılarmış. Türkiye'ye gidiyorlarmış. Şu an Tiran'dalar. Onlara şeyi gösterdim. Biz bir İrlanda geleneksel şarkısını ben kendi grubumda coverlamıştım. Grup Golo olarak Star of the County Down'ı Karadeniz ezgileriyle çalmıştık. Tulum ve kemençeyle. Videosu var YouTube'da. İsterseniz arayıp bulabilirsiniz. Nasıl bir güzellik aydınlatır geceyi. Bu köyde onlar derler Hoppa'nın prensesi. Paylaştım, ağızları açık kaldı, çok şaşırdılar. Hani geleneksel bir İrlanda şarkısını coverlamış olmamız onları bayağı mutlu etti yani. Adresleri falan aldık, takipleştik falan. İstanbul'a geldikleri zaman belki denk geliriz bir yerde. Belki de çalarız İrlanda şarkısını. Biraz onların dilinden, biraz bizim dilimizden. Gayet keyifli olur herhalde. Sürpriz üstüne Tiran'da.
Tiran'da pazar yerlerinde ve restoranlarda harika et yemekleri yiyebilirsiniz. Yolunuz düşerse mutlaka deneyin. Caddenin ortasında bisiklet ve skuterlar için ayrılmış yol var dostlar. Bence harika. Müthiş yani. Şehrin bir diğer önemli dini yapısı 2012 yılında açılan İsa'nın Dirilişi isimli Ortodoks Kilisesi. Burası da Bulut Pavilyonu diye geçiyor arkadaşlar. Yazıya göre Sou Fujimoto isimli bir sanatçı tarafından tasarlanmış burası. Dışarıdan bakıldığında beyaz bir bulut gibi gözüküyor. Aslında bir etkinlik alanı. Görüldüğü üzere buralara oturabiliyor insanlar. Böyle bir sanat alanı tasarlanmış. Keyifli duruyor. Daha sonra da kaldırmak istememişler anladığım kadarıyla. Gayet keyifli. Değişik bir hava vermiş. Şehrin meydanının arkasında İskender Bey Meydanı'nın. Burada Avrupa Birliği ülkelerinin Avrupa Birliği'ne üye olduğu tarihleri üstünde yazdığı, aynı zamanda bayraklarıyla da hangi ülkeler olduğunu belirtildiği bir alan var. Vallahi sağda solda o kadar çok park, ağaç vesaire var ki benim de alerjimi bir arttırdı ki bu iş. Dayanayım dedim ama pek olacak gibi değil. Hapta, çantada kaldı. Çantada, otelde. Otele doğru bir gidip ilaç içip biraz dinleneceğim. O yüzden biraz soluklanmam lazım. Ben gezdiğimden de bir şey anlamıyorum. Gözlerim yaşarıyor falan. Ondan sonra devam ederiz. Akşam vaktine doğru. Daha rahat olur diye düşünüyorum. Biraz şehrin dışına doğru yürüdüğümde şehir üniversitesine giden yol üzerinde yeni yapılmış binalar, AVM'ler karşıma çıkıyor. Benim amacımsa hepsini geçerek çok daha doğal bir yere gitmek. Burası da üniversite arkadaşlar. Şehrin böyle içinde gezerken birçok yerden görülebilen heybetli bir bina. Politeknik Üniversitesi diye geçiyor. Hatta kullandığım taksici arkadaş burada okuduğunu söylemişti bana. Şehrin önemli üniversitelerinden biriymiş. Burası da üniversitenin arkasındaki Büyükşehir Parkı dostlar. Buranın içinde bir de göl varmış. Aslında o gölü görmeye geldim. Güzel bir manzara alabileceğimi düşünüyorum. Bakalım. Parkında da yürümüş olalım. Parkları severim biliyorsunuz. Yeşil candır.
Göle ulaştım. İnsanlar göl kenarında oturuyor, çayını kahvesini içiyor. Şehir merkezinden 15-20 dakika yürümeye ile buraya ulaşabiliyorsunuz. O yüzden keyifli. Hatta karşı taraflar çok daha tenha gibi. Şöyle göstereyim. Direkt yeşille bağlanıyor. Pek beton yok. Buralar daha bir sakin gibi görünüyor. Şu köprüden biraz yürüyeyim. Dönüşte oraya da bir uğramaya çalışacağım. Bu yapay göl şehre yakın olması sebebiyle güzel bir kaçış noktası olmuş. Şehrin içinden çok daha huzurlu olduğu kesin. Burası şehrin en güzel noktalarından biri. Akşam oldukça şehrin caddeleri hareketleniyor. Balkanların bu güzel şehrini ben sevdim dostlar. İnsanları da eğlenceli. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim dostlar. Yeni maceralarda görüşmek üzere.